Yani o riski göze alıyorsun. Sakatlamayı göze alarak düşürüyorsun. Ben Karius'un üzerinde o kadar büyük bir ihale olması gerektiğini düşünmüyorum. Hakikaten büyük iş yapmış Klopp. Yani Değil mi bu kadro? ya bu takımla buraya gelmesi inanılmaz bir iş. Box to Box'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Yeni sezonun son bölümü olacak bu bölümümüz. Fakat bugün kurayı çekmeden önce bir Şampiyonlar Ligi'nden konuşalım diyorum. Derdim diyorsun. Son program. Yani çok derdim değil ama tadımızı kaçırdı diyelim. Evet öyle. Aynen. Yani yoksa iki takım da beni çok ilgilendiren Aha. takımlar değil ama yani olayın işleyişi biraz futbol severler için moral bozucuydu. Sizin fikriniz ne? Yani hem Ramos'un yaptığı hem de hani hep benim söylediğim vardı ya, yani takım gerçekten Salah'tan ibaret bir takım bence. Çok takip etmiyorum Premier Ligi ama öyle görünüyordu. Hakikaten bu kadar bozdu mu Liverpool'un düzenini, moralini, oyun yapısını? Uğur, Onu tek bir konuşalım. cümle söyleyeceğim, sana bırakacağım. Ramos şerefsiz. Abi Ona kadar- ben söyleyeceğim. Aynısını değil. Şerefsiz Gerçekten ya. abi. Bak, sakatlaması bilerek olmayabilir ama bilerek Bence o da düşürdü bilerek. abi. Yani ben de Bence bir direkt kol, bir Abi- amatör futbol oyunu yani. yani koluna takım sarıldı. çekti. Bir de sen kontrollü düşüyorsun. Çektiğin adamın onu düşünmesi mümkün değil. Yani o riski göze alıyorsun. Sakatlamayı göze alarak düşürüyorsun. Yok ikili mücadele olması senin yaptığının bir insana fiziksel zarar vermediğin anlamına gelmez. Yani sen kontrollü düşeceğim, koluna da sarılayım, birlikte düşelim, o da gitmesin şeyi. Ve aslında zaten herhangi bir şekilde vücut dilinden de anlaşılıyor ya. Gayet memnun sakatlanmasını, çok hoşuna gitmiş yani. Gülüp eğleniyordu adam Kenarda hakemle, ağlarken. yan hakemle gülüşüyordu ya. Adam orada acı çekerken yerde. Yani en azından şey dersin ki ya, yani gidersin bir yanına şey yaparsın, ne yaparsın falan, yani özür dileme babında da demiyorum. Yani yanında olmak gerekir bazen. Eğer ki niyetin oysa, niyeti o değil yani. Çok net. Ya bu Ramos zaten yani bildiğin Sergio Ramos, adam Real Madrid'de oynayıp La Liga tarihinin en çok kart gören oyuncusu olmak kolay bir şey değil yani. Kaç kartı var mı? 24, 25 mi kırmızı 25 kartı? kırmızı 25 kartı var. Değil mi? Bilmem kaç yüz sarı kartı var. Bir de şey yani büyük takımda oynuyorsun. Oyun stilini kabul edebilirim. Sertliği kabul edebilirim. Yani ne bileyim. Ya Yeri gelir sertlikle abi. gaddarlık arasında da fark Abi var yani. yeri gelir. Yani adamı ne bileyim ayağını kırarsın, bacağını kırar. Yani pozisyon gereği olabilir, tamam mı? Ama şey olmaz abi. Yani bile bile bu şey mi abi, Amerikan güreşi mi ya? Amerikan güreşi, ben en son işte 15 yaşında Amerikan güreşi falan izlerken öyle hareketler gördüm. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde de yani böyle bir sertliği yoktu ama yine benzer bir numarayla kırmızı kart verdi. Hangi pozisyon? Geçen sene miydi, bu sene miydi? Juventus maçında ya. Taç Kime? çizgisinde Ramos mı yapar hatırlıyorum? abi. Yok ya, ben pozisyon hatırlamadığım için yapıyor ya abi. Ya ben net bir şekilde bak. ben bilerek olduğunu düşünüyorum. Ben bu de arada. sakatlama amacı güttüğünü düşünüyorum. Tabii, Bak, tabii. bileriği falan bırak, sakatlama amacı güdüyor bence. Yani elbette orada ya o oyuncunun orada kolu verdikten sonra, çünkü kolunu kaptırıyorsun ve hiçbir şekilde Salah'ın yere düşerken kendini koruma şansı yok. Omuzun üzerinde düşeceği belli. Ya kolu kırılacak, Altta kalan, sağ- köprücük kemiği kırılabilir, bisepsin olduğu bu taraf kırılabilir, burası kırılabilir, dirseğe bir şey olabilir, omuz çıkabilir. Bunlardan biri olacaktı ya da çok şanslı olursa sakatlık geçirmeden ya da işte çok az sakatlanarak, incinerek bir şekilde devam edecekti maça. Yani o kadar yüksek ki sakatlanma Bir de ihtimali bence orada. Bu sakatlığı da iğrenç bir şeydir. Yani hani orada yer etme diye bir şey, amiyane tabirle Tabii. yer eder derler. Aynen. Ama birçok futbolcunun Kronik. futbol hayatını bitirmiş bir sakatlık. Abi yani, Yani hem Salah'ın kariyer zirvesi hem Dünya Kupası görecek, belki bir daha göremeyeceği bir abi bak, düzey, bir şey sahne. olsaydı, pozisyon gereği mesela topa çok sert bir müdahale yapıp gidip ayağını kırsaydı ben bu kadar şey konuşmazdım. ortada kalan bir Mesela ayak kırılması çok daha belki beter bir şey bir oyuncu için, ama o pozisyonun içinde zaman zaman abi onlar gerçekleşebiliyor. Bu gerçekten bilinçli bir şey ya. Evet, evet. Hakikaten çok Hakikaten daha kötüsü olabilirdi. Ya bir Amerikan de- yürüyüşü olabilirdi şey abi. yaptı. Ya numarası hakikaten yaptı. ha, yani şey, bir de tabii onlar çalışıyor, göstermelik yapıyorlar. Burada bilerek oluyor. Bir de abi yani genel olarak şey demeyeceğim ama Salah'a özel daha taktik faul bir planlama yapıldığını düşünüyorum ben. İlk 5 dakikada 3 tane faul vardı Salah'a. Ya zaten bu futbol Ya futbolcu, bunlar Üzerinde olan olan bir bir şeyler. şey. Bunu eleştiri babından söylemiyorum. Yani Ramos'un yaptığıyla birleştirerek söylüyorum. Çünkü Ramos daha fazlasını yapmaya her zaman aday olduğu için hani Salah'ı durdurmayı bu şekilde de algılamış olabilir. Bu da aslında Liverpool'un ne kadar yani kadro derinliğinin olmadığına geliyor. Özellikle ileride hatta yani bırakın yani yetersiz kalma, yedek yok yani.
Yani bildiğin neredeyse taktiği değiştirmek zorunda kalıyorsun. Tamamen topu niye düşürdün Topu ya? düşürdüm ya. Devam et sen. Kusura bakma. Bilerek artık komple Mane'ye kaldı iş. Ya gözünü seveyim. İyi diyor. Tamam. Kaleye at bari. Kaleye at. Top bende. Ya ben finali izlerken şeyi düşündüm. Hani çok beğenen antrenör takdir etmeye meyilli bir futbol sever değilim ama hakikaten büyük iş yapmış Klopp. Yani Değil mi bu kadro? ya bu takımla buraya gelmesi inanılmaz bir iş. Yani ona bir sisteme oturtup bu takıma verim alması ve hakikaten büyük işler yaparak buraya gelmesi hakikaten çok büyük iş. Çok yetersiz kapasitede oyuncular ya. İnanılmaz. Rugby oyuncuları falan var orada. o kadar- yani. Ya yok O kadar değil ama kulübesi kadar öyle. abi. Kulübesi Ama çok abi, yetersiz. sağdakiler de öyle Kesinlikle abi. yetersiz. Abi Salah sakatlandığı için öyle. Örnek Salah, ver. İlk yarım saat paramparça etti Liverpool. Tamam, Hatta etti ilk de 15 işte. dakika paramparça etti. Tamam yani gene son paslarda bir ton hata var. Ya var abi olur o. Abi tamam Yani olmaz çünkü işte yani ama- o iyi bir hayır. takımda olmaz. Milner dediğin adam bir rugbyci aslında yani yeteneği onu gerektiren bir oyuncu. Çok fazla yani. Milner'i bence yani yine görece yeteneklerinden biri. Düşün işte yani sen düşün Yani- sen hesabı. Abi şöyle Yok çok büyük bir iş bu takımı oraya getirmek. Ya Hakikaten. Abi, Yani 3-4 tane özel adamın olur da onun yanına tırnak içinde kazmaları koyarsın ve bir yere gelirsin. Bu olağandır ama bu hakikaten büyük bir iş. Yani bunu bir sisteme oturtup dediğim gibi tekrar öyle ya şaka gibi bir kurayla da gelmedi. Çok sert takımlarla oynadı, iyi takımlarla oynadı. Manchester City içeride dışarıda yenerek Evet eledi yani ya. ki Roma da büyük bir moralle gelen takımdı. Acayip bir özgüvenle çıktılar. Roma'daki maç gene zor maçtı. Hakikaten büyük iş başarmış. Abi yani Salah sakatlandıktan sonra öyle. Çünkü hakikaten yetersizler. Bunu şeyde de gördük. City'ye yendikleri 3-0 yendikleri ilk maçta da gördük. İkinci yarının başında Salah sakatlandı. Onun sakatlanmasıyla beraber maç bambaşka bir yere döndü Roma ikinci maçında da yarıda. oyundan çıktıktan sonra. Aynen öyle. Son 20 dakika oyundan çıktıktan sonra işin bir anda tersine döndüğünü, 2 tane gol bulduğunu gördük. Yani Liverpool bir kontra takımı, bir direkt takım ve Salah bu oyunun işlemesindeki en büyük faktör. Salah oyundan çıktığı anda adamların kontra tehditleri yarı yarıya hatta %60, %70 azalıyor ve Salah ellerindeki aynı zamanda dar alanda problem çözen tek oyuncu. Yani set oyununda da çok geriye gidiyorlar. Zaten iş ona kalmıyor. İşte yani onun oyundan çıktı, onun oynamadığı her maçta bu sorunları yaşayan bir takım Liverpool. Yani Coutinho'nun mesela ayrılışında şeyi konuşmuştuk çok fazla. Burada da konuştuk. Coutinho'nun ben gitmesi, takımdan ayrılması aslında dengeleri Senin yazında da var. evet, takımdaki dengeleri yerine oturttu. Çünkü Coutinho'yu merkez orta sahada oynatıyordu ve bu takımın orta sahada direncinin düşmesine hatta genel takım direncinin düşmesine neden oluyordu. Onun ayrılmasıyla beraber Mane, Firmino, Salah öndeki üçlü geride daha sert baskı yapan, pres yapan bir üçlü ortaya çıktı ve Liverpool ilerledi. Ama işte Coutinho'nun ayrılmasında şöyle bir sorun vardı. Öndeki üçlüden biri uzun bir süreli sakatlık yaşasa çok ciddi sorun olurdu. Şanslılardı, yaşamadılar ama işte tek maçta böyle özel maçlarda, finallerde birinin başına bir şey gelince sıkıntı yaşıyorsun. Salah'ın gitmesi bence en büyük faktör. Bak şey de söyleyeyim ben en son. Daha çok Salah'tan ziyade Karius'un üzerine bırakıldı ihale. Onu soracaktım. Yani Karius'un üzerine bırakıldı ihale. Ben Karius'un üzerinde o kadar büyük bir ihale olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani şöyle, 2 tane gol hatası var Karius'un. Bence Bale'ın golünde normal bir kaleci hatası da ilk felaket ya. Bale'in golünde öyle hata yok zaten. O röveşata. Abi, Ha iyi aynen. tamam ikincisinde Aynen. diyorsun okey. O normal bir kaleci hatası yani her kaleci. Ya ama yememen lazım, onu Tabii da ki de yememen yani lazım. bir Ama top kaleci dönüyor, hatası top var. dönüyor Öbürü hakikaten. başka bir şey. Ya, aynen İlki öyle. başka bir olay. Ama şöyle bir şey abi bak ben maçın sonucuna nasıl etki ettiğine bakıyorum. İlk golü çok büyük hatayla yedi Liverpool. Reaksiyonu verdi. 1-1 yaptı. Yani mesela o golü yemese Liverpool 1-0 öne geçmeyecekti abi. Yani çünkü maçın dinamikleri değişiyor. Maç 1-0 geriye düşünce Liverpool başka türlü oynamaya başlıyor. Real Madrid başka türlü oynamaya başlıyor. Ve Liverpool reaksiyonu gösterdi orada. Skor 1-1'e geldi. Ondan sonra Gareth Bale 2-1 buldu. 78'de mi yedi 3. golü? Yani o yediği golle evet son 15 dakikada Liverpool'un baskı kurmasını engelledi Loris Karius. Maçı bitiren oyuncu oldu. Ama zaten 2-1 geridelerdi abi ve geride kalan 10-15 dakikalık bir süre vardı. Yani ben maçın dinamiklerinde böyle o kadar abartılı bir etki olduğunu düşünmüyorum Karius özelinde ama hem oyuncu böyle düşünmüyor hem Liverpool taraftarı böyle düşünmüyor. İnsanlar da böyle düşünmemekte haklılar bence ama dinamikler bence önemli. Ya bir de O ilk kadar hata değil. çok nadir görülen bir hata olduğu için insanların aklına Ya daha tabii çok canım yer 2 edip- tane diye finalde 2 tane büyük Korkunç. hata Ama yapınca. gerçekten korkunç ya. Bak ayakla yaparsan ona bile fitimi. Elle nasıl yapıyorsun abi? Skandal. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Bence maçı kaderini çizen sakatlık sadece Salah'ın sakatlığı değil. Ox'un sakatlığı abi. Çünkü Doğru, tabii. Ox tamam mı? Bu maçları eğer Manchester City eşleşmesi nasıl geçti? Senden daha teknik, daha özel bir takımı. Enerjinle bitirerek Manchester City'nin oynamasına izin vermedin. Ox delici bir oyuncu, ileri gidip gelen bir oyuncu, savunmada katkı sağlayan bir oyuncu, enerjik bir oyuncu. Belki senin dediğin o tanıma da uymuyor. Hani illa çok teknik bir oyuncu değil belki ama rakibi bozan bir adam abi. Şimdi Ox olmayınca tamamen Milner'la, Henderson'la, yani şimdi bunlar saygın oyuncular.
eyvallah tamam ama yani bu plan sadece oyunu tutma planı Liverpool'un. Yani Liverpool'un eli ayağı düzgün. Yani kafa 0-0'ı götürelim. Nasıl götürebilir? Çünkü domine edemeyecek oyunu. Enerjisiyle domine edebilecek bir 11 çıkaramadı hoca. Kafa kafaya götürelim. Salah'ın bir sihrine, Mane'nin bir sihrine bakalım. Aslında ben 3 aşağı 5 yukarı böyle olduğunu düşünüyorum. Topla daha çok oynamalarına rağmen, daha iyi oynamalarına rağmen ben Klopp'un 0-0'a fit çıktığını düşünüyorum da çok normal. Real Madrid'e karşı oynuyorsun. Çünkü adamın gerçek planını uygulayacak oyuncusu yoktu. Yani Ox'un sakatlığı çok etkili diye düşünüyorum. Ox olsaydı bence hoca daha agresif çıkabilirdi. Yani sadece ileri üçlünün ikinci bölgeye geldiği zaman presine bakmayacaktı. Daha önde oynama ihtimali vardı. Ox'un yokluğu çok etkili oldu bence esas taktiksel olarak. Olabilir. Yani katılıyorum. Çünkü yani topsuz oyunda da rakibi bozuyor. Toplu oyunda da rakibi bozuyor. Dribbling yeteneğiyle. Ama tabii yani sadece Liverpool üzerinden görüyoruz. Yani Real Madrid'e de değinmek lazım. Yani sonuç olarak işte yani Liverpool Böyle tarihe geçtiler abi. geçtiler abi adamlar ve bir şekilde kazanmayı biliyorlar. Yani işte çünkü yani Salah çıkıyor, sende ki yerine adam Lallana giriyor. Lallana girince ne oluyor? 4 tane orta saha gibi oluyor. Salah ikinci forvet gibi oynamaya başladı. Mane ikinci forvet gibi oynamaya başladı. İyi de iş yaptı. Bence Mane maçın en iyi oyuncusuydu Liverpool adına. Salah'tan sonra daha iyi oynadı bence. Doğru. Yani çünkü tamamen onun üzerine döndü oyun. Ama yani işte sende Lallana girerken en iyi oyuncu sakatlanınca diğer adam da abi yedek kulübesinde Asensio ile Bale bekliyor. Yani Ronaldo'ya bir şey olsa ya Bale girecek ya Asensio girecek. İşte Bale Ronaldo'ya bir şey olsa daha iyi oynayabilirlerdi bu maçta. Yani Yani. çok Ronaldo kötü çok oynadı. kötüydü. Doğru, kötü oynadı. Ama işte inanılmaz bir kalite. Ve yani gereken noktalarda gereken reaksiyonları gösteriyorlar. Gereken noktalarda gereken golleri atıyorlar. Zidane da yaptığı neredeyse tüm oyuncu değişikliklerinden özellikle son 16'dan sonra verim almayı başardı adam. Bu da bence önemli. Yani belki ana maç planında sorun yaşıyor. Ki Bayern maçlarında bunu net bir şekilde gördük. Liverpool maçının ilk yarım saatinde de ilk 20 dakikasında da daha kötü olan taraf Real Madrid'ti. Bu maç planında daha sorun olduğunu gösteriyor Klopp'a göre. Ama yaptığı değişiklik yani belki şanslı tabii biraz. Bale'in attığı goller ikisi de özel goller çünkü. Biri hata var, kalecinin hatası var. Biri çok özel bir gol. Ama genelde değişikliklerden çok verim alıyor. Tabii bunda yedek Futbolculuğu da öyleydi yani. Oyunu biraz demlenmesine bırakıp sonra devreye girerdi. öyle. Belki bir yetenek ve özellik de olabilirdi. Abi bir de Isco'yu çıkarmak önemli cesaret değil mi? Isco pozisyona giren tek oyuncu çıktığı an. Kötüydü 60. ama be dakika. abi. Abi ama yine de şeydi ya, pozisyonların içindeydi. Ya herkes çıkarmayabilir. O açıdan söylüyorum. Ya ben de şeyim ama başka bir değişiklik de yapabilirdi. Yapabilir, doğru. Yani illa %100 ne işi var bu adamın burada denecek durumda değildi bence ve pozisyona da giren adamdı. Abi- Atabilirdi yani, bir anda kahraman olabilir, direkten değil de iyi alttan gitse. Abi şöyle bir gerçek var, artık onun konuşulması gerekiyor. Zidane'ın hanesinde 3 tane Şampiyonlar Ligi var. Guardiola'nın 2 tane var abi. 5 sene falan kaldı Pep Guardiola Barcelona'nın başında ve o kaldığı 5 senenin 3'ünde 4'ünde Barcelona da dünyanın en iyi takımıydı ama mesela işte 2 tane kazanabildi. Üçüncüyü Hatta bak- 3'ü yapamadı, üçlemeyi bile yapamadı. İkinci ile arasındaki fark daha büyüktü. Çok netti abi. Herkes kabul ediyordu. Aynen. Şu an mesela herkes Katılıyorum. kabul etmez Real Madrid'in en iyi takım olduğunu ya da kabul eder de yani yüzdesi daha az olur ya da aradaki fark bence daha az diğer takımlarla. Bu yapılan çok değerli ve bence tarihin en iyi serisi abi o. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk 5 sezonu kazanmak, hani yeni bir organizasyon, az tur var. Bilmiyorum, İlhan daha hakim o tarz o döneme ama ben bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum. 5 senede 4 şampiyonluk çok daha kıymetli bence o açıdan. Real Madrid açısından. Evet. Tabii canım. Kesinlikle. Yani 50'li yıllardaki futbolla 70-80'ler Tabii çok farklı. 50'lerde oyun o yani, o futbol değil. Yani Daha zor tabii ki 2000'lerin bu döneminde onu başarmak. fırsatını da kaptırmış 5 tane gibi geliyor bana nedense. Çünkü 5 şampiyon. Öyle görünüyor. Yenilmeyecekler gibi duruyorlar elemelerde çünkü. Hani bir de garip olan şu, ligde hiçbir şey kazanamadılar neredeyse. Yani bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar Tabii. domine etmesi Bir tane çok garip. ligası var. Tabii. Yakın dönemde. Abi bir de da çatıda, önemli bir şey. çatıda çok sağlam. Yani bak savunma dörtlüsü devam ediyor. İşte orta sahadan ayrılacak tek oyuncu Luka Modric. O gidecek büyük ihtimalle. Onun yerine birini koyacaklar. En iyi oyuncu alırlar onun yerine. Ronaldo vesaire bir şekilde çözerler o problemi. Bale belki gider, belki Karim Benzema gider ama daha iyisini getirme ihtimalleri var. Yani dördüncü olursa seneye şaşırmayacak artık Bence kimse. Real Madrid'in Ve- kültürüne pek de özdeşleşmeyen bir durum. Savunmada büyük yıldızları var Real Madrid'in. Her yerde büyük yıldızları var yani. Ama ya savunmadakiler Acayip, çok fark yaratıyor. Yani acayip. bugün sol bek Marcelo. dediğimizde Marcelo diyor, stoperde ne kadar haysiyetsiz bir insan olsa da Ramos çok önemli bir İkisi de stoper. şu anda en iyisi. Evet. Yani pozisyon. Juventus'u götürdükleri sene mesela Casemiro çok önemli bir defansif orta saha oyuncusu. Belki de Avrupa'nın en iyi, en formda ismiydi filan.
Orada da fark yaratan oyuncuları çıkıyor. Biz hep alıştık Real Madrid'in hücumcularının muhteşem olmasına ama bunlar daha da farklı yani. Tam böyle kazanan takım, tam elemelerde büyük işler yapan takım havasındalar. Abi, bir Bilmiyorum. Toni Bir de- Kroos mesela. Yani. Bulamazsın. Öyle ya. Yani Zidane bir de şunu güzel yapıyor. Yani şunu güzel bir şekilde önümüze koydu. Son dönemde çok fazla taktik dehalar konuşuyoruz ya. İşte Sarri'si, Guardiola'sı, Pochetti'no'su, Jurgen Klopp'u vesaire. Sürekli saha içi üzerinden yapılan okumalar var haklı olarak. Zidane farklı bir şeyle de en iyi olunabileceğini gösteriyor. Evet. Farklı bir şeyle de en iyi turnuvayı 3 kez üst üste kazanabileceğini gösteriyor. Bu anlamda farklı bir teknik adamlık tarzıyla bunları başarması da bence yine önümüze yorumlanacak, konuşacak farklı kanallar açması itibarıyla çok güzel ve özel buluyorum ben. Çok fazla sıcak bakmıyordum ama artık bundan sonra yapacak bir şey yok abi. Yani bu şansla başka şeyle açıklanabilecek gibi değil. Yani üst üste 2 sene Bayern'i şans elediler belki ama her takım işte en iyi takımlar bile bundan nasibini alıyor bir şekilde. Beyler O zaman- Real Madrid bitmez. O zaman Real finali Madrid şöyle kapayım. bitmez. Tamam. Bale'ın röveşatası mı Ronaldo'nun mu kısa kısa? Kesinlikle Bale abi. Kesinlikle Bale, zorluk derecesi daha yüksek bence ve çok ters geliyor abi arkası. Abi sen- Ben Ronaldo'cuyum. Yok abi ne diyorsun zorluk derecesi? Estetik Abi, olarak zorluk sen- derecesi olarak Ronaldo abi. Ronaldo mu? ben Bale diyorum abi. Ama abi bak finalde... Isınmamış bir oyuncu. Tamam Adam beyler. ilk kez topa değiyor ve saçma sapan bir şey abi. Abi tamam da sen o adamın aldığı şeyi gördün değil mi yani sıçrama Ya noktasını? tabii ki o bak. Çıktığı tepe nokta. Ronaldo'nun Vücut şekli vesaire. tabii ki bak. Tamam. Bir şey demiyorum. Jimnastikçi Ben gibiydi abi adam. Anlam olarak kesinlikle çok daha önde görüyorum. Ya anlam olarak öyle, Bak, estetik olarak ben de final- Ronaldo'cuyum. Çekiyorum. Ve şeyde daha az olduğunu düşünüyorum. Finalde olması yüzünden Bale'i ben de seçebilirim ama finaldeki ses konusuyla da Leverkusen attığı Zidane'ın golü. Bence Bale'inki de daha. Ben yine Bale'i öne koyuyorum. Çekiyorum tamam. Peki tamam. Tamam. Çek abi. Son anda attım bombayı arazide. Yine İngiltere çektim. Southgate'in takımda Cahill Henderson ve Young varken Kane'i kaptan yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maguire daha üst seviyeye çıkabilir mi? Emre Gökmen. Böyle değişik bir kalem kullanmışsınız. Ve Emre'nin ne kadar berbat Ya ben- birisi olduğunu bir daha gördük. Ya İngiliz oyuncuları falan çok fazla takip eden bir isim değilim. Söylüyorum. Çok ilgilenmiyorum o ligle ama İngiltere'nin forvet oyuncusuna yüklediği bir yük olur İngiliz futbolunu. Yani hep bu tarihlerinde de vardır. Yakın dönemde de Alan Shearer'da bunu Yani. görmüştük. Yani bir ülke kahramanı, ulusal kahramandı forvet oyuncusu, o topu kaleye atan oyuncu. Kane'e biraz bu rolü yüklemeye çalışıyorlar. Her seferinde bunu görüyoruz yani. İşte Shearer'ı geçebilecek mi, Shearer kadar olabilecek mi? Hep bu mukayeseleri dinledik sezon boyunca. Hani bunun doğrultusunda Kane'e bu düşünülere kaptanlık verilmiş olabilir yani. Hani Kane de neticede şeyden çıkmış bir oyuncu değil, tombaladan çıkmış oyuncu değil. Mantıklı mı sence? Ya ben biraz eski kafalı düşünceye yatkınımdır o konuda. Bence takımın kaptanı orta sahadan takımı yöneten isim olmalıdır diye düşünüyorum hep. Ya da Ramos gibi bir kaptan. Yani forvet oyuncusunu pek kaptanlığa yakıştıramıyorum niyeyse. Yani oyuna çok fazla etkisinin olabileceğini düşünmüyorum ben forvet oyuncusunun saha içinde. Yani orta sahada savunma takımını daha iyi idare edebilen, daha iyi kumanda edebilen bir oyuncu tipindedir. Ama bilemeyiz. Ya belki Kane ayrı bir yere sahiptir takım içinde. Ya siz daha iyi biliyorsunuz Kane'in. Yo abi Saha zaten içinde duruşunu. bu yani oyuncuları tanımaktan ziyade bu aslında bir mantalite sorusu. Yani tecrübeli oyuncular mı yoksa işte en yetenekli oyuncu mu kaptan olmalı? Ya bu bence takıma göre değişecek bir şey. Southgate'in ben çok yani yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Ne demiş? Oyuncuları kimleri saymış? Cahill demiş. Henderson demiş, Young demiş değil mi? Sadece Henderson oynayacağı Henderson, kesin evet, bence. evet. Yani diğerlerinin oynayacağı bile kesin değil daha. Bir de bu genç bir jenerasyon abi ve genç jenerasyonun lideri olarak ön plana çıkmış Ha, olabilir. Bunda garip bir şey yok Öyle. bence. Bir de Harry Kane bu tarz sorumlulukları da seven ve isteyen bir oyuncu. Ya bir de şöyle bir şey var bence bunu vermesinde şöyle bir faktör de olabilir. Bu atılan golü değme vesaire falan Tottenham başvuru yaptı. Kane'le falan çok dalga geçildi ya. Sezonun son bir ayında o yüzden Kane biraz fazla düştü. Yani moral motivasyon yönünden çok geriye gitti. Bu sahada çok net belli oluyordu. Oyuncunun morali düştüğü için ekstra böyle bir motivasyon yükleyerek onun sırtına milli takımda yine performansını yükseltme yolunda tercih etmiş olabilir Gareth Southgate. Eğer bunu da düşündüyse ben ekstra olarak zekice de buluyorum bu kararı. Yani evet takımda en çok sözü geçen oyuncunun kaptan olması lazım. Ama her zaman değil. Bazen bu tarz çözümler de bence değerli olabilir. O zaman buyurun. Buyur. Ben mi?
Yine biraz zor oldu. Ortasına basacaksın. Icardi'nin kadroya alınmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mehmet Kurt. Çok kısa söyleyeyim. Bence normal. Yani anormal bir şey göremiyorum çünkü adamların zaten kadro olarak zafiyetleri var ve kadro olarak en kaliteli oyuncuların toplandığı yerde santrfor abi. Kimleri aldı? İşte Higuain var, Kun Agüero var, Messi var zaten, Dybala var. Beşinci bir oyuncu var mıydı? Galiba yoktu. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Burada kimin yerine girebilirdi? Dybala'nın yerine girebilirdi bence. Ama yani şimdi Higuain ve Kun Agüero zaten Icardi tipinde oynayan oyuncular. Yani farklı oyuncular değil. Bu üç oyuncu da ceza sahası içinde egemenlik kuran oyuncular ki Higuain onların içinde bence en komplesi. Çünkü ceza sahası dışında da oynamayı çok iyi öğrendi Sarri'den sonra Higuain. Kun Agüero benzer sıkıntıları Icardi gibi yaşıyor kendi takımında Pep Guardiola ile ama kalite olarak, keskinlik olarak, tecrübe olarak çok daha önünde. İki tane böyle oyuncu. Abi iki tane böyle oyuncu varken üçüncü Icardi olarak tercih etmeyi Messi'nin tarzına daha yakın olan, biraz daha kenara gidebilen, biraz daha geride 10 numara gibi oynayabilen Dybala'yı tercih etmek bence çok anormal değil. Bir de üstüne milli takımda yaşanan başka problemler var biliyorsun Icardi. Yani o milli takım grubunun içine de nüfuz edebilmiş değil. O zaman geriye çok fazla bir şey kalmıyor gibi bence. Bir de Arjantinliler hani Arjantin dışında yetişmiş bir oyuncuyu çok fazla kolay kolay da sahiplenemiyorlar. O da Tam memleketçiler abi. Bu da güzel nokta, evet. Çok enteresan. Ama gerçekten böyle. Ben bu kadar memleketime döneceğim tutkusuna sahip. Bir numaralı millet Arjantinler bence. Özellikle Avrupa'da. Hala Agüero dönme planları yapıyor Newell's Old Arjantin'e. Messi Newell's Old Boys'ta bırakırım muhabbeti var. Böyleler yani. Bizim ülkemizden bile Bellucci mesela çok erken döndü. Çok kaliteli bir oyuncu. Emmanuel Mas teklif geldi Arjantin'den, apar topar bırakıp gitti. Böyle bu adamlar böyle yani. Sence Icardi olmalı mıydı oyun olarak? Ya ben de sana katılıyorum. Yani hani olsa da bu sefer atıyorum Dybala'yı almayacaktı ve diyecekti niye Dybala yok? Aynen öyle oldu. Arjantin Ki bunu orası da çok dedik. sıkıntılı. Evet konuştuk da hatta. Yani stoperde mesela Fazio'yu ya da başka bir stoper, 11'de oynayan bir stoperi konuşsaydık, o alınmasaydı diyebilirdik, konuşabilirdik. Çünkü orası hakikaten sıkıntılı takımın. Ama forvette yani yıllardır en sıkıntısız bölgesi orası. Icardi dediğim gibi diğer sorunları da yan yana getirince normal bence. O zaman Hayda yine Liverpool. Liverpool Fekir'i nerede kullanır? Orta üçlü mü, ileri üçlü mi? Osman Yüksek sormuş. Osman da müdavimlerimizden teşekkür ederiz sorusu için. Çok net ileri üçlü. Yani burada hem Salah, yani aslında Şampiyonlar finali Fekir'in nerede oynayacağını gösteriyor. Salah'ın bir ikamesi yok. Mane'nin bir ikamesi yok. Yeri gelirse hani sahte 9 rolü çok konuşuluyor zaten yakın dönemde de. Artık terminoloji olarak oturdu. Sahte 9 olarak da Firmino'nun yerine de kullanabilir. Biraz fizik olarak bence Premier Lig için bir tık zayıf kalsa da o açıdan ama merkez tecrübesi var. Yani alacağı sürenin %90'ı ileri üçlü hattında olur diye düşünüyorum. Yani çok uzatmaya gerek yok. Ve çok da uygun bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hem yetenek seviyesi olarak Liverpool'a yakışır hem de bu oyuncuların birçoğunu iyi seviyede yedekleyebilir diye düşünüyorum ben. Bence de öyle. Yani 10 numarada şeyini yaptı ama patlamasını bu sezon Aynen. 10 numarada yaptı. 10 numaraya da oturabilir. 4-2-3-1 de oynatabilir kadroyu ama önü yedekleyecektir büyük ihtimalle. Beyler programı kapatmak zorundayız. Öyle mi? Aynen. Yani bu sezonluk bu kadar. Box to Box'la yeni sezonda karşınızda olma dileğiyle Dünya Kupası'nda ismimiz farklı olacak ama yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.